Bu eldiven kutusunda kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3 santime 13 santim. Yani eninin 4 katının bir fazlasını aldım. Eninin 4 katı ne ediyor? 12 santimetre ediyor. Yani 3 santimetre çarpı 4 eşittir 12 santim. Bir fazlası 13 santimetre ediyor. Buna göre kağıdımı kestikten sonra bantlayacağım. Burada ben tek kanat kullanıyorum. Şimdi bu olayı arkadaşlar devamlı size yapıyorum her seferinde. Sebebi de daha önceden de izah ettiğim gibi kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek birer tane ufak örnek yapıyorum. Şimdi kesmiş olduğum kağıdı bu şekilde bandıma yapıştırıyorum ve kesiyorum. Fazlalıklarını şöyle alacağım. Şu kenardaki fazlalıkları şöyle içeriye doğru katlıyorum. Bantlama bu şekilde oluyor. Şu fazlalıkları içe doğru aldım ve şimdi katlamayı gösteriyorum. Önce şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Arkadaşlar. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu önce şöyle ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Ben kağıtlarımı daha önceden hazırladım. Şimdi size elimdeki fazla kağıtlardan bunu göstereceğim. Şöyle iki kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten geçirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan başladığımızı düşünelim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle. Şimdi bir tane ne yapıyorum? Yazılı kağıt sokuyorum şuradan içeri. Bunu size göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Normalde yapacağımız eldiven kutusu bu olacak. Şöyle oldu. Bakın. Buradan şu ara açık. Buradan böyle dışarı çıkacağız. Bir alttan. Şöyle biri üstten. Bir tane daha aldım. Şuradan yukarıya çıkacağım. Ne yapacağız? Bir tane şundan. Böyle aşağıya doğru ineceğiz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 2 tane köşe yaptım. Şimdi şuradan şu ara açık, şu ara buradan şöyle dışarıya çıkıp şu köşeyi yapıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar aynı yöntemle şuraya kadar gelip şurada birleştirme yapacağım. Bakın. Şuradan başladım. Geldim. Şurada birleştirme yapacağım. Bakın. Birleştirme yapmak için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle. Bunun ikisini yakalıyorum ve
Bakın şuradan içeriye geçiriyorum. Şuradan. Şöyle. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı bakın şu araya yerleştiriyorum. Şöyle yakaladım ve gittim. Bu tarafa yatırdığımı da arkadaşlar şu araya bakın. Şu araya. Gördüğünüz gibi bu tamamlandı. Şimdi bu arkadaşlar hem kutunun kapağı olacak hem tabanı olacak. Şimdi kutunun kapağını yapmak istersek kapağının şu kısmı kapalı olacak. Bakın şöyle. Böyle bir kapalı kare yapacağız. Şimdi bunu yapmayı ben size göstereyim. Şöyle 2 tane kağıdımı aldım. Şu vaziyette içine soktum. Bir tane daha aldım. Onu da buraya böyle yerleştirdim. Bakın şöyle oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir tane yazılı olan bu kağıttan alıyorum. Onu şuradan içeriye sokuyorum. Bakın. Biri alttan şöyle şuradan çıkartayım. Biri şuradan şöyle üstten. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burayı böyle birleştirmem lazım. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle açtım bunu. Şöyle açtım. Bunun ikisini yakalıyorum. Şöyle bir kırayım rahat girmesi için. Ve arkadaşlar şuradan içeriye geçiriyorum. Şurada. Tam ortada. Şöyle göstereyim. Şuradan içeriye geçireceğim. İkisini birden. Şöyle yakalıyorum. Tam ortasından içeriye geçirdim. Bakın. Çekiyoruz. Yırtmamaya dikkat edin. Tamam, çektik. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun 2 kanat ya. Birini bu tarafa yatırıyorum. Birini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şunun içine koyuyorum şöyle. Bu tarafa yatırdığımı da şunun içine. Bakın. Şöyle oldu bakın. Gördünüz mü? Bu bunun, bu bunun. Bunda da şöyle. Böyle. Ayrıca şimdi bu kapak olacak. Bir de eldivenin çıktığı yer. Şunları yapacağız. Bunları da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle üçgenler yapacağız. Bu üçgenleri yapmak için de şimdi şunun aynısından bir tane daha yapacağız. O da taban olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane kağıdımı alıyorum. Şu kağıdımı şöyle 2'ye katlıyorum. Bakın. Orta kırık yeri belli. Gördünüz mü? Yarısını böyle kesiyorum. Bakın kapattım. Üçgen yaptım. Yarısını da bu tarafa üçgen yaptım ve birleştirdim. Şöyle bir üçgenim oldu. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu üçgeni şuraya takıyorum. Şuradaki çatalın içine. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle oldu. Gördünüz mü? Şimdi şuraya da bir tane yazılı kağıt yapalım. Evet. Yine aynen bu kağıdımı alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. 2'ye katlıyorum. Şimdi yarı yeri de belli. Şöyle yarısını bu tarafa yatırıyorum.
Diğer yarıyı da böyle yatırıyorum. Ve ne oldu? Burası şöyle bir üçgen yaptım. Bu üçgeni de bakın şöyle arkadaşlar, görüyor musunuz? Şöyle. Bu üçgeni de şimdi şuradaki çatala, şuradaki çatal bakın. Şura çatal. Bakın şurada çatal yok. Burada çatal var. Bu çatalın içine yerleştiriyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir kapak yapacağız. Burası kapak. Kapağın üstü kapalı olacak. Şöyle bir taban yapacağız. Tabanın altı açık olacak. Buradan eldivenleri dışarı çıkaracağız. Bunların dışında arkadaşlar bir de şöyle zikzaklar yapacağız. Şöyle 2 tane alıyorum. Biri alttan, biri üstten. Bir tane daha alıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde zikzaklar yapacağız. Böyle zikzaklar yapacağız arkadaşlar, şu şekilde. Aynen. Bu şekilde böyle zikzak yapıp gideceğiz.